3. Hakiki bir Müslüman olmanın şartları. İslam kelimesi Arapça nefsini teslim etmek, boyun eğmek, selamete ulaşmak ve aynı zamanda sulh manalarına gelir. İmam-ı Azam rahimehullahü teala Allahü Teala'nın emirlerine teslim olmak ve boyun eğmek diye tarif etmiştir. Yukarıda zikredilen tarifler dikkat ile incelenirse iyi bir Müslümanın nasıl olacağı kendiliğinden meydana çıkar. Bunları bir kere daha tekrar edelim. Bir Müslüman her şeyden önce bedenen ve ruhen temizdir. Evvela beden temizliğini anlatalım. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de çeşitli yerlerde mealen temiz olanları severim buyuruyor. Müslümanlar camilere, evlere ayakkabı ile girmez. Halılar, döşemeler tozsuz, temiz olur. Her Müslümanın evinde hamamı vardır. Kendileri, çamaşırları, yemekleri hep temiz olur. Onun için mikrop ve hastalık bulunmaz. Fransızların dünyaya övündükleri Versailles Sarayı'nda bir hamam yoktur. Orta Çağ'da Paris'te oturan bir Fransız, sabahleyin kalktığı zaman, evinde bir abdesthane olmadığı için, oturağa yaptığı pislik ile içme suyu şişesini beraberinde Sen nehrine götürür. O nehirden evvela içmek için su alır. Sonra pisliğini nehre dökerdi. Bu satırlar, içme suyu, L'eau potable adlı bir Fransız eserinden aynen alınmıştır. Kanuni Sultan Süleyman zamanında İstanbul'a gelen bir Alman rahibi, tahminen 967, miladi 1560 tarihinde yazdığı bir eserde, buradaki temizliğe hayran oldum. Burada herkes günde 5 defa yıkanır. Bütün dükkânlar tertemizdir. Sokaklarda pislik yoktur. Satıcıların elbiseleri üzerinde ufak bir leke bile bulunmaz. Ayrıca ismine hamam dedikleri ve içinde sıcak su bulunan binalar vardır ki, buraya gelenler bütün bedenlerini yıkarlar. Halbuki bizde insanlar pistir, yıkanmasını bilmezler demektedir. Avrupa'da yıkanmak ancak asırlardan sonra Müslümanlardan öğrenilmiştir. Bugün ise Müslüman diyarları denilen yerlerde seyahat eden yabancılar, neşrettikleri kitaplarda, bir doğu memleketine gittiğimiz zaman, evvela burnumuza bir kokmuş balık ve süprüntü kokusu geliyor. Her taraf pislik içindedir. Yerler tükürük ile doludur. Ötede beride toplanmış süprüntü ve ölmüş hayvan leşlerine rast gelinir. İnsan, böyle bir doğu memleketinden geçerken, iğreniyor ve Müslümanların iddia ettikleri gibi temiz olmadıklarını anlıyor demektedirler. Bugün İslam devleti ismini taşıyan memleketlerde iman bilgileri bozulduğu gibi temizliğe de tam riayet olunmamaktadır. Fakat bunda kabahat İslam dininde değil, İslam dininin esasının temizlik olduğunu unutan kimselerdedir. Fakirlik pis olmak için bir mazeret teşkil etmez. Bir insanın yere tükürmesinin, ortalığa pislik saçmasının para ile hiçbir ilgisi yoktur. Böyle pislik yapanlar, Allah'ın temizlik emrini unutan bedbahtlardır. Her Müslüman, dinini iyi öğrense ve buna riayet etmiş olsa, bu pislik hemen ortadan kalkar. O zaman başka milletler, Müslüman memleketleri ziyaret ettiklerinde, tıpkı Orta Çağ'daki Müslümanlarda olduğu gibi, temizliğe hayran kalırlar. Hakiki Müslüman, hem temiz olur, hem de sıhhatine çok dikkat eder. Bir zehir olan alkollü içkileri içmez. Çeşitli tehlikeleri ve zararları olduğu için men edilen domuz etini yemez. Livata yapanlarda yeni keşfedilen AIDS ismindeki sari ve öldürücü hastalığın virüsünün domuzlarda bulunduğu tespit edilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tıp bilgisini çeşitli şekillerde meth buyurdu. Mesela ilm ikidir: beden bilgisi, din bilgisi. Yani
İlimler içinde en lüzumlusu ruhu koruyan din bilgisi ve bedeni koruyan sıhhat bilgisidir buyurarak her şeyden önce ruhun ve bedenin zindeliğine çalışmak lazım geldiğini emretti. İslamiyet beden bilgisini din bilgisinden önce öğrenmeyi emrediyor. Çünkü bütün iyilikler bedenin sağlam olmasıyla yapılabilir. Bugün bütün üniversitelerde okutuluyor ki doktorluk iki kısımdır. Biri hijyen, sıhhati korumak, ikincisi terapötik, hastaları iyi etmektir. Bunlardan birincisi önce gelmektedir. İnsanları hastalıklardan korumak, sağlam kalmayı sağlamak, tıbbın birinci vazifesidir. Hasta insan iyi edilse de çok kere arızalı, çürük kalır. İşte İslamiyet, tababetin birinci vazifesini, hijyeni garanti etmiştir. Mevâhib-i Ledünniye ikinci kısmında, Kur'an-ı Kerim'in tıbbın iki kısmını da teşvik buyurduğu ayet-i kerimeler gösterilerek ispat edilmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rum İmparatoru Heraklius ile mektuplaşırdı. Birbirlerine elçi gönderirlerdi. Bir defa Heraklius birçok hediye göndermişti. Bu hediyelerden biri de bir doktor idi. Doktor gelince, "Efendim, İmparator Hazretleri beni size hizmet için gönderdi. Hastalarınıza bedava bakacağım," dedi. Resulullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem kabul buyurdu. Emreyledi. Bir ev verdiler. Her gün nefis yiyecek, içecek götürdüler. Günler, aylar geçti. Hiçbir Müslüman doktora gelmedi. Doktor utanıp gelerek, "Efendim, buraya size hizmet etmeye geldim. Bugüne kadar bir hasta gelmedi. Boş oturdum, yiyip içtim, rahat ettim. Artık gideyim," diye izin isteyince, Peygamberimiz, "Sen bilirsin. Eğer daha kalırsan, misafire hizmet etmek, ona ikram etmek Müslümanların vazifesidir. Gidersen de uğurlar olsun. Yalnız şunu bil ki, burada senelerce kalsan, sana kimse gelmez. Çünkü eshabım hasta olmaz. İslam dini, hasta olmamak yolunu göstermiştir. Eshabım temizliğe çok dikkat eder. Acıkmadıkça bir şey yemez ve sofradan doymadan önce kalkar," buyurdu. Bunu söylemekle, Müslüman hiç hasta olmaz demek istemiyoruz. Fakat sıhhatine ve temizliğe itina eden bir Müslüman, sağlam kalır, kolay kolay hasta olmaz. Ölüm haktır. Hiçbir kimse ölümden kurtulamaz ve herhangi bir hastalık sonucu ölecektir. Fakat o vakte kadar sıhhatini koruyabilmesi, ancak Müslümanlıkta emredilen hususlara ve temizliğe riayet sayesinde olur. Hristiyanlığın en revaçta olduğu Orta Çağ'da, büyük tıp âlimleri yalnız Müslümanlardı ve Avrupalılar Endülüs'e tıp tahsil etmeye gelirlerdi. Çiçek hastalığına karşı aşıyı bulanlar, Müslüman Türklerdir. Türklerden bunu öğrenen Jenner, ancak 1211, miladi 1796'da bu aşıyı Avrupa'ya götürdü ve haksız olarak çiçek aşısını bulan kimse ünvanını aldı. Halbuki tam bir zulmet diyarı olan o zamanki Avrupa'da insanlar hastalıktan kırılıyordu. Fransa kralı 15. Louis 1774'te çiçekten öldü. Avrupa uzun zaman veba ve kolera salgınlarına uğradı. 1. Napolyon 1212 miladi 1798'de Akka kal'asını muhasara ettiği zaman ordusunda veba zuhur etmiş ve hastalığa karşı çaresiz kalınca düşmanı olan Müslüman Türklerden yardım istemek zorunda kalmıştı. O zaman yazılan bir Fransız eserinde şöyle demektedir: Türkler ricamızı kabul ederek hekimlerini yolladılar. Bunlar tertemiz giyinmiş, nur yüzlü kimselerdi. Evvela dua ettiler ve sonra ellerini bol su ve sabun ile uzun uzadıya yıkadılar. Hastalarda zuhur eden hıyarcıkları neşterle yardılar. İçindeki sıvıyı akıttılar ve yaraları tertemiz yıkadılar.
Sonra hastaları ayrı ayrı yerlere koydular ve sağlamların mümkün olduğu kadar onlara yaklaşmamasını tembih ettiler. Hastaların elbiselerini yaktılar ve onlara yeni elbiseler giydirdiler. En nihayet tekrar ellerini yıkadılar ve hastaların bulunduğu yerlerde öt ağacı yakarak ve tekrar dua ederek ve bizden hiçbir ücret veya hediye kabul etmeden yanımızdan ayrıldılar. Demek oluyor ki 2 asır evveline kadar Garplılar hastalıklara karşı tamamen çaresizdi ve ancak sonradan Müslümanlardan öğrenerek ve tecrübeler yaparak, Kur'an-ı Kerim'de emrolunduğu gibi gayret ederek bugünkü tıp ilmini öğrendiler. Ruh temizliğine gelince, Müslüman muhakkak güzel ahlaklı ve faziletli olmalıdır. İslam dini baştan başa ahlak ve fazilettir. İslam dininin dostlara ve düşmanlara karşı yapılmasını emrettiği iyilik, adalet, cömertlik, akılları şaşırtacak derecede yüksektir. 14 asırlık hadiseler bunu düşmanlara da pek iyi göstermiştir. Sayılamayacak kadar çok vesikalardan hatıra gelen bir tanesini bildirelim. Bursa Müzesi arşivinde 200 sene öncesine ait bir mahkeme kaydında diyor ki, Altıparmak'taki Yahudi mahallesi yanında bir arsaya Müslümanlar cami yapıyor. Yahudiler, arsa bizimdir, yapamazsınız dediklerinde, iş mahkemeye intikal ediyor. Arsanın Yahudilere ait olduğu anlaşılarak, mahkeme, caminin yıkılmasına, arsanın Yahudilere verilmesine karar veriyor ve hüküm yerine getiriliyor. Adalete bakınız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, iyi huyları tamamlamak, iyi ahlakı dünyaya yaymak için gönderildim. Bir hadisi şerifte, imanı yüksek olanınız, ahlakı güzel olanınızdır buyuruldu. İman bile ahlak ile ölçülmektedir. İslamiyette ruh temizliği esastır. Yalan söyleyen, hilekârlık yapan, insanları aldatan, zulmeden, haksızlık yapan, din kardeşlerine yardım etmeyen, büyüklük satan, yalnız kendi menfaatini düşünen bir kimse, ne kadar ibadet ederse etsin, hakiki bir Müslüman sayılmaz. Maun suresinin ilk 3 ayetinde mealen, Ey Resulüm! Kıyamet gününü inkar eden, yetimi, öksüzü incitip hakkını gasp eden, fakiri doyurmayan ve başkalarını da fakire iyiliğe teşvik etmeyen o kimseyi gördün mü? Buyurulmuştur. Bu gibi kimselerin ibadeti kabul olunmaz. İslam dininde yasaklardan, haramlardan sakınmak, emirleri, farzları yapmaktan daha önce gelmektedir. Hakiki bir Müslüman her şeyden önce tam ve mükemmel bir insandır. Güler yüzlü, tatlı dilli, doğru sözlüdür. Kızmak nedir bilmez. Resulullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem buyurdu ki, kendisine yumuşaklık verilen kimseye dünya ve ahiret iyilikleri verilmiştir. Müslüman son derece mütevazi, alçak gönüllüdür. Kendisine başvuran herkesi dinler ve imkân buldukça yardım eder. Müslüman vakurdur, kibardır. Ailesini ve vatanını sever. Peygamberimiz sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, vatan sevgisi imandandır buyurmuştur. Bunun için vatanına saldıranlara karşı hükûmet harp ederken seve seve askerlik vazifesini yapar. Yukarıda bahsettiğimiz 1560 tarihli bir Alman rahibi tarafından yazılan eserde şöyle denilmektedir. Müslüman Türklerin niçin her seferde bizi yendiklerini şimdi anladım. Burada bir gaza olduğu zaman Müslümanlar derhal silahlarına sarılıp vatanları ve dinleri uğruna seve seve çarpışmakta ve ölmektedirler. Gazada ölenlerin cennete gideceklerine inanıyorlar. Halbuki bizde bir harp ihtimali olunca herkes askere gitmemek için saklanacak yer arar. Zorla askere alınanlar ise isteksiz dövüşürler. Allahü Teala'nın kullarının nasıl olmasını istediği Kur'an-ı Kerim'de ne güzel açıklanmaktadır.
Furkan suresinin 63 69. ayet-i kerimelerinde mealen Rahman'ın, yani kullarına acıması çok olan Allahü Teala'nın faziletli kulları yeryüzünde gönül alçaklığı ve vakar ile yürürler. Cahiller kendilerine sataştığı zaman onlara sağlık, esenlik size gibi güzel sözler söyleyerek doğruluk ve tatlılıkla günahtan sakınırlar. Onlar Rableri için secde ve kıyam ederek, yani namaz kılarak gecelerler. Ona hamd ederler. Onlar, Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı devamlı ve acıdır. Orası şüphesiz ne kötü bir yer ve ne kötü bir duraktır derler. Onlar sarf ettikleri zaman ne israf ne de cimrilik ederler. İkisi ortası bir yol tutarlar ve kimsenin hakkını kesmezler. Onlar Allah'a ortak koşmazlar. Allah'ın haram ettiği cana kıyıp kimseyi öldürmezler. Ancak suçluları cezalandırırlar. Zina etmezler ve 72-74. ayetlerinde Allahü Teala'nın sevdiği faziletli kullar yalan yere şahadet etmezler. Faydasız ve zararlı işlerden kaçınırlar. Böyle faydasız veya güçle yapılan bir işe tesadüfen karışacak olurlarsa yüz çevirip vakarla uzaklaşırlar. Kendilerine Allah'ın ayetleri hatırlatıldığı zaman körler ve sağırlar gibi görmemezlik, dinlememezlik etmezler. Onlar, Ya Rabbi, bize zevcelerimizden ve çocuklarımızdan gözümüzü aydınlatacak salih kişiler ihsan et. Bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder yap diye yalvarırlar buyurulmuştur. Bundan başka Saf suresinin 2. ve 3. ayetlerinde mealen Ey iman edenler! Yapmadığınız bir şeyi niçin söylersiniz? Yapamadığınız şeyi yaptık demeniz Allah katında büyük öfkeye sebep olur buyurulmuştur ki bu da bir insanın yapamayacağı bir şeyi vaat etmesinin onu Allah katında kötü kişi yapacağını göstermektedir. Hakiki Müslüman dinine, anasına, babasına, hocasına, amirine, memleketin büyüklerine ve kanunlara karşı son derece saygılıdır. Lüzumsuz şeylerle uğraşmaz. Ancak faydalı şeylerle meşgul olur. Kumar oynamaz, vaktini boş geçirmez. Hakiki Müslüman ibadetini tam yapar. Allahü Teala'ya olan şükran borcunu öder. İbadetini yalnız laf olsun veya yasak ortadan kalksın diye yapmaz. İbadetini büyük bir arzu, istek, sevgiyle yapar. Allahü Teala'dan korkmak demek, onu çok sevmek demektir. İnsan nasıl çok sevdiği bir kimsenin üzülmesini istemez ve onu üzeceğim diye korkarsa, Allahü Teala'ya ibadet de ona olan sevgimizi ispatlayacak bir şekilde yapılmalıdır. Allahü Teala'nın bize verdiği nimetler o kadar çoktur ki ona olan şükran borcumuzu ancak onu çok severek ve ona candan ibadet ederek ödemeye çalışmalıyız. İbadetin muhtelif nevleri vardır. Bir kısmı yukarıda da zikrettiğimiz gibi Allahü Teala ile kul arasındadır. Allahü Teala kendisine ibadette kusur edenleri belki affeder. Başkasının hakkına riayet etmek de ibadettir. Başkalarına fenalık edenleri ve üzerinde başkasının hakkı bulunanları hak sahipleri affetmedikçe asla affetmez. Aşağıdaki hadis-i şerifler meşhur Mişkatül Mesabih. Dipnot 1. Mişkat'ın müellifi Veliyüddin Muhammed 749 miladi 1348'de vefat etti. Kitabının Farisi şerhi olan Eşiatül Lemaat'ın 4. cildinden alınmıştır. 1. İnsanlara merhamet etmeyene Allahü Teala merhamet etmez. 2. Zulme mani olarak zalime de mazluma da yardım ediniz.
3. Satın alınan bir gömleğe verilen paranın 9'u helal ve 1'i haram olsa, bu gömlekle kılınan namazı Allahü Teala kabul etmez. 4. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onun yardımına koşar. Onu küçük ve kendinden aşağı görmez. Onun kanına, malına, ırzına, namusuna zarar vermesi haramdır. 5. Allah'a yemin ederim ki, bir kimse kendisi için sevdiğini din kardeşi için de sevmedikçe imanı tamam olmaz. 6. Allah'a yemin ederim ki, kötülüğünden komşusu emin olmayanın imanı yoktur. Yani hakiki mümin değildir. 7. Kalbinde merhameti olmayanın imanı yoktur. Yani kâmil değildir. 8. İnsanlara merhamet edene Allahü Teala merhamet eder. 9. Küçüklerimize acımayan ve büyüklerimize saygılı olmayan bizden değildir. 10. İhtiyarlara saygı gösteren ve yardım eden, ihtiyarlayınca Allahü Teala ona da yardımcılar nasip eder. 11. Allahü Teala'nın sevdiği ev, yetim bulundurulan ve ona iyilik yapılan evdir. 12. Yanında birini gıybet edeni susturan kimseye Allahü Teala dünyada ve ahirette yardım eder. Gücü yeterken susturmazsa Allahü Teala onu dünyada ve ahirette cezalandırır. 13. Din kardeşinin aybını, utanç verici halini görüp de bunu örten, gizleyen kimse, İslamiyetten önce Arapların yaptıkları gibi diri gömülen kızı mezardan çıkarmış, ölümden kurtarmış gibidir. 14. İki arkadaştan Allahü Teala indinde daha iyi olanı, arkadaşına iyiliği daha çok olanıdır. 15. Bir kimsenin iyi veya kötü olduğu, Müslüman komşularının onu beğenip beğenmemesiyle anlaşılır. 16. Çok namaz kılan, çok oruç tutan, çok sadaka veren, fakat diliyle komşularını inciten kimsenin gideceği yer cehennemdir. Namazı, orucu, sadakası az olup diliyle komşularını incitmeyenin yeri cennettir. 17. Allahü Teala dünyalığı dostlarına da düşmanlarına da vermiştir. Güzel ahlakı ise yalnız sevdiklerine vermiştir. İyi huylu olan kâfirlerin ölümleri yaklaşınca imana kavuşacakları umulur sözünün doğru olduğu buradan da anlaşılmaktadır. 18. Bir kimsenin ırzına, malına saldıranın sevapları kıyamet günü o kimseye verilir. İbadetleri, iyilikleri yoksa o kimsenin günahları buna verilir. 19. Allahü Teala indinde günahların en büyüğü kötü huylu olmaktır. 20. Bir kimse sevmediği birisine bela, sıkıntı geldiği için sevinirse Allahü Teala bu kimseye de bu belayı verir. 21. İki kişi mescide gelip namaz kıldılar. Kendilerine bir şey ikram edildi. Oruçlu olduklarını söylediler. Konuştuktan sonra kalkıp giderlerken Rasulullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem bunlara namazlarınızı tekrar kılınız ve oruçlarınızı tekrar tutunuz. Çünkü konuşurken bir kimseyi gıybet ettiniz. Kusurunu söylediniz. Gıybet etmek ibadetlerin sevabını giderir buyurdu. 22. Haset etmeyiniz. Ateş odunu yok ettiği gibi haset de insanın sevaplarını giderir. Haset kıskanmak, çekememek demektir. Yani Allahü Teala'nın birisine vermiş olduğu nimetin ondan gitmesini istemek demektir. Ondan gitmesini istemeyip de kendinde de olmasını istemek haset olmaz. Buna
gıpta etmek, imrenmek denir. Birisinde bulunan kötü, zararlı şeyin gitmesini istemek, gayret ve hamiyet olur. 23. İyi huylu kimse, dünyada ve ahirette iyiliklere kavuşacaktır. 24. Allahü Teala dünyada güzel suret ve iyi huy ihsan ettiği kulunu ahirette cehenneme sokmaz. 25. Ebu Hureyre'ye iyi huylu ol buyurdu. İyi huy nedir deyince, senden uzaklaşana yaklaşıp nasihat et ve sana zulmedeni affet ve malını, ilmini, yardımını senden esirgeyene bunları bol bol ver buyurdu. 26. Kibirden, hıyanetten ve borçtan temiz olarak ölen kimsenin gideceği yer cennettir. 27. Peygamberimiz sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem borçlu olan birinin cenaze namazını kılmak istemedi. Ebu Katade ismindeki bir sahabi radıyallahu anh onun borcunu havale yolu ile kendi üzerine aldı. Peygamberimiz de cenaze namazını kılmayı kabul buyurdu. 28. Zevcelerinizi dövmeyiniz. Onları üzecek söz ve hareketlerde bulunmayınız. Onlar sizin köleniz değildir. 29. Allahü Teâlâ indinde en iyiniz, zevcesine karşı en iyi olanınızdır. Zevcesine karşı en iyi olanınız benim. 30. İmanı üstün olanınız, huyu daha güzel ve zevcesine daha yumuşak olanınızdır. Yukarıda yazılı hadis-i şeriflerin çoğu, büyük İslam alimi İbn Hacer-i Mekki'nin rahmetullahi aleyh dipnot 1. İbn Hacer 974 miladi 1566'da vefat etti. Zevacir'inde ihtikârdan önce yazılıdır. Bunlar güzel İslam ahlakının kaynağıdırlar. İslam alimleri bu hadis-i şeriflerden çeşitli hükümler çıkarmışlardır. Bu hükümlerin birkaçı şunlardır. 1. Darül Harbe yani kâfirlerin memleketine giden Müslümanın onların mallarına, canlarına ve ırzlarına saldırması, orada hırsızlık yapması haramdır. Onların kanunlarına karşı gelmemeli, alışverişte ve nakil vasıtalarında hile ve hıyanet yapmamalıdır. 2. Kâfirin malını almak, kalbini kırmak, Müslümanın malını almaktan daha büyük günahtır. Hayvan hakkı, insan hakkından ve kâfirin hakkından daha büyük günahtır. 3. Başkasının malını ondan izinsiz alıp, kullanıp, zarar yapmadan yerine bırakmak haramdır. 4. Bir kimse, malı olduğu halde, borcunu ödemeyi 1 saat geciktirirse, zalim ve âsî olur. Her an lanet altında bulunur. Borç ödememek öyle bir günahtır ki, uykuda bile durmadan yazılır. Değeri düşük olan para veya işe yaramayan mal vererek öder ve bunu hak sahibi istemeyerek alırsa, yine günah olur. Onu razı etmedikçe, gönlünü almadıkça günahtan kurtulamaz. İslam alimleri, İslam dininin emrettiği güzel ahlakı 1400 seneden beri hep anlatmışlar ve kitaplarında yazmışlardır. Böylece İslam dininin bildirdiği güzel huyları gençlerin kafalarına, kalplerine yerleştirmeye çalışmışlardır. Güzel ahlakı yayan sayısız kitaplardan biri misal olarak aşağıda yazılıdır. Derin İslam alimi, büyük veli, 2. bin yılın müceddidi olan İmam-ı Rabbani Ahmed Faruki'nin rahimehullahü teâlâ Mektubat kitabı çok kıymetlidir. Osmanlı Devleti'nde İslam medreselerinin en yükseği olan Medresetül Mütehassisîn'de tasavvuf müderrisi, profesörü olan Seyyid Abdülhakim Efendi rahimehullahü teâlâ çok kere
İslam dininde mektubat kitabı kadar kıymetli hiçbir kitap yazılmamıştır. Ve Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'den ve Peygamberimizin hadis-i şeriflerinden sonra en kıymetli, en üstün kitap İmam-ı Rabbani'nin Mektubat kitabıdır buyurmuştur. İmam-ı Rabbani rahimehullahü teâlâ 971 miladi 1563'te Hindistan'da Serhent şehrinde doğmuş, 1034 miladi 1624'te orada vefat etmiştir. Abdülhakim Efendi 1281 miladi 1865'te Van'da tevellüt, 1362 miladi 1943'te Ankara'da vefat etmiştir. Bağlum'da metfundur. Mektubatın 1. cilt 76. mektubunda buyruluyor ki, Sure-i Haşr'in 7. ayetinde mealen, Resulümün getirdiği emirleri alınız, itaat ediniz, nehy, men, yasak ettiği şeylerden sakınınız buyurulmuştur. Dünyada felaketlerden, ahirette azaptan kurtulmak için 2 şey lazımdır. Emirlere sarılmak ve yasaklardan sakınmaktır. Bu ikisine İslamiyete uymak denir. Bu ikisinden en büyüğü, daha lüzumlusu ikincisidir ki buna vera ve takva denir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında birisinin çok ibadet ettiğini, çok uğraştığını söylediler. Birisinin de yasak edilen şeylerden çok sakındığını söylediklerinde, hiçbir şey vera gibi olamaz buyurdu. Yani yasaklardan sakınmak daha kıymetlidir buyurdu. Bir hadis-i şerifte de dininizin direği veradır buyurdu. İnsanların meleklerden daha üstün olabilmesi vera sayesindedir ve terakki etmeleri, yükselmeleri bu sayededir. Melekler de emirlere itaat etmektedir. Halbuki melekler terakki edemiyor. O halde veraa sarılmak ve takva üzere olmak her şeyden daha lüzumludur. İslamiyette en kıymetli şey takvadır. Dinin temeli takvadır. Vera ve takva haramlardan kaçınmak demektir. Haramlardan tamamen kaçınabilmek için mübahların fazlasından kaçınmalıdır. Mübahları lazım olduğu kadar kullanmalıdır. Bir insan mübah yani İslamiyetin izin verdiği şeylerden her istediğini yapar, taşkınca mübah işlerse şüpheli şeyleri yapmaya başlar. Şüpheliler ise haram olanlara yakındır. İnsanın nefsi hayvan gibi kendine düşkündür. Uçurum yanında dolaşan bir gün uçuruma düşebilir. Vera ve takvayı tam yapabilmek için mübahları lazım olduğu kadar kullanmalı, zaruret miktarını aşmamalıdır. Bu kadarını kullanırken de kulluk vazifelerini yapabilmek için kullanmaya niyet etmelidir. Mübahların fazlasından tamamen kaçınabilmek her vakt ve hele bu zamanda hemen hemen mümkün değildir. Hiç olmazsa haramlardan kaçınmalı, mübahların fazlasından da elden geldiği kadar sakınmaya çalışmalıdır. Mübahlar lüzumundan fazla işlendikçe pişman olup tövbe etmelidir. Bu işleri haram işlemeye başlangıç bilmelidir. Allahü Teala'ya sığınmalı ve yalvarmalıdır. Bu pişmanlık, tövbe ve yalvarmak belki mübahların fazlasından büsbütün sakınmak yerine geçerek böyle işlerin afetinden, zararından korur. Cafer bin Sinan buyuruyor ki, günah işleyenlerin boynunu bükmesi, ibadet edenlerin göğsünü kabartmasından daha iyidir. Haramlardan kaçınmak da 2 türlüdür. Birinci kısmı, yalnız Allahü Teala'nın hakkı olan, onun emri olan günahlardan kaçınmaktır. İkinci kısmı, insanların, mahlukların hakları da bulunan günahlardan kaçınmaktır. İkinci kısmı daha mühimdir. Allahü Teala hiçbir şeye muhtaç değildir ve çok merhametlidir. Kullar ise pek çok şeye muhtaç oldukları gibi
cimridirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, üzerinde kul hakkı olan, insanların malına, ırzına dokunan, ölmeden önce helalleşsin, ödesin. Zira ahiret günü altının, malın değeri olmaz. O gün hak ödeninceye kadar kendi sevaplarından alınacak, sevapları olmazsa hak sahibinin günahları buna yüklenecektir. İbn Abidin rahmetullahi aleyh dipnot 1. Muhammed İbn Abidin 1252 miladi 1836'da Şam'da vefat etti. Dürrül Muhtar kitabını açıklarken namaza niyet bahsi 295. sayfede buyuruyor ki, kıyamet günü hak sahibi hakkını affetmezse bir dank hak için cemaat ile kılınmış, kabul olmuş 700 namazı alınıp hak sahibine verilecektir. Bir dank dirhemin 1/6'ı, yaklaşık olarak yarım gram gümüştür. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshab-ı kirama karşı müflis kime denir biliyor musunuz buyurdukta, parası ve malı kalmayan kimseye diyoruz dediler. Buyurdu ki, ümmetim arasında müflis şu kimsedir ki kıyamet günü defterinde çok namaz, oruç ve zekat sevabı bulunur. Fakat bir kimseye sövmüş, iftira etmiş, malını almış, kanını dökmüş, dövmüş. Sevapları bu hak sahiplerine dağıtılır. Hakları ödenmeden önce sevapları biterse, hak sahiplerinin günahları bunun üzerine yükletilir. Sonra cehenneme atılır buyurdu. Mektubatın 98. mektubunda buyruluyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala refiktir, yumuşaklığı sever. Sertlik edenlere vermediği şeyleri yumuşak davrananlara ihsan eder, başkalarına vermez buyurdu. Bu hadis İmam-ı Müslim'in sahihinde vardır. Yine Müslim'de bildiriliyor ki, Ayşe'ye radıyallahu teâlâ anha, yumuşak davran, sertlikten ve çirkin şeyden sakın, yumuşaklık insanı süsler, çirkinliği giderir buyurdu. Müslim'deki hadisi şerifte, yumuşak davranmayan, hayır yapmamış olur buyuruldu. Buhari'deki hadisi şerifte, İçinizde en sevdiğim kimse, huyu en güzel olanınızdır buyuruldu. İmam-ı Ahmed ve Tirmizi'nin rahimehumullahü teâlâ, dipnot 1. Muhammed Tirmizi 279 miladi 892'de vefat etti. Bildirdikleri hadisi şerifte, kendisine yumuşaklık verilen kimseye dünya ve ahiret iyilikleri verilmiştir buyuruldu. İmam-ı Ahmed, Tirmizi, Hakim ve Buhari'nin rahimehumullahü teâlâ bildirdikleri hadisi şerifte, haya imandandır. İmanı olan cennettedir. Fuhş kötülüktür. Kötüler cehennemdedir buyuruldu. İmam-ı Ahmed ve Tirmizi'nin bildirdikleri hadisi şerifte, cehenneme girmesi haram olan ve cehennemin de onu yakması haram olan kimseyi bildiriyorum. Dikkat ediniz. Bu kimse insanlara kolaylık, yumuşaklık gösteren mü'mindir buyuruldu. İmam-ı Ahmed ve Tirmizi ve Ebu Davud'un bildirdikleri hadisi şerifte, yumuşak olanlar ve kolaylık gösterenler, hayvanın üzerinde yularını tutan kimse gibidir. Durdurmak isterse, hayvan ona uyar. Taşın üzerine götürmek isterse, hayvan oraya koşar buyuruldu. Buhari'deki hadisi şerifte, kızdığı zaman istediğini yapabilecek bir kimse kızmazsa, Allahü Teala kıyamet günü onu herkesin ortasında çağırır. Cennette istediğin hurinin yanına git der
buyuruldu. Bütün kitaplarda yazılı olan hadisi şerifte bir kimse Resulullah'tan nasihat istedikte kızma, sinirlenme buyurdu. Birkaç kere sordukta hepsinde de kızma, sinirlenme buyurdu. Tirmizi ve Ebu Davud'daki hadisi şerifte cennete gidecek olanlara haber veriyorum. Dinleyiniz. Zayıftirlar, güçleri yetmez. Bir şey yapmak için yemin ederlerse Allahü Teala bunların yeminlerini muhakkak yerine getirir. Cehenneme gidecek olanları bildiriyorum. Dinleyiniz. Sertlik gösterirler, acele ederler, kendilerini üstün görürler buyuruldu. Tirmizi ve Ebu Davud'un rahimehumallahü teâlâ bildirdikleri hadisi şerifte bir kimse ayaktayken kızarsa otursun. Oturmakla geçmezse yatsın buyuruldu. Taberani, Beyheki ve İbn Asakir'in rahimehumullahü teâlâ bildirdikleri hadisi şerifte sarı sabır maddesi balı bozduğu gibi kızgınlık da imanı bozar buyuruldu. Beyheki ve Ebu Nuaym'ın dipnot 1 Ahmet Ebu Nuaym 430 miladi 1039'da vefat etti. Bildirdikleri hadisi şerifte Allah için aşağı gönüllü olanı Allahü Teala yükseltir. Bu kendini küçük görür. Fakat insanların gözünde büyüktür. Bir kimse kendini başkalarından üstün tutarsa Allahü Teala onu alçaltır. Herkesin gözünde küçük olur. Kendini yalnız kendisi büyük görür. Hatta köpekten, domuzdan daha aşağı görünür buyuruldu. Beyheki'nin rahimehullahü teâlâ bildirdiği hadisi şerifte Musa aleyhisselam Ya Rabbi, kullarının en kıymetlisi kimdir dedikte gücü yettiği zaman affedendir buyuruldu. Ebu Yâlâ'nın bildirdiği hadisi şerifte bir kimse dilini tutarsa Allahü Teala onun utanacak şeylerini örter. Gadabını tutarsa kıyamet günü Allahü Teala azabını ondan çeker. Bir kimse Allahü Teala'ya yalvarırsa onun duasını kabul eder buyuruldu. Tirmizi'de bildiriliyor. Muaviye radıyallahu anh Ümmül Müminin Ayşe'ye radıyallahu anha mektup yazarak nasihat yazmasını istedikte cevap yazarak Allahü Teala'nın selamı senin üzerine olsun. Resulullah'tan işittim. Buyurdu ki: bir kimse insanların kızacakları şeyde Allahü Teala'nın rızasını ararsa Allahü Teala onu insanlardan geleceklerden korur. Bir kimse Allahü Teala'nın kızacağı şeyde insanların rızasını ararsa Allahü Teala onun işini insanlara bırakır dedi. Allahü Teala bizi ve sizi hep doğru söyleyenin haber verdiği bu hadisi şeriflere uymakla şereflendirsin. Bunlara uygun hareket etmeye çalışınız. Dünya hayatı çok kısadır. Ahiretin azapları pek acı ve sonsuzdur. İleriyi gören akıl sahiplerinin hazırlıklı olması lazımdır. Dünyanın güzelliğine ve tadına aldanmamalıdır. İnsanın şerefi ve kıymeti dünyalıkla ölçülseydi, dünyalığı çok olanların herkesten daha kıymetli ve daha üstün olması lazım gelirdi. Dünyanın görünüşüne aldanmak akılsızlıktır, ahmaklıktır. Birkaç günlük zamanı büyük nimet bilerek Allahü Teala'nın beğendiği şeyleri yapmaya çalışmalıdır. Allahü Teala'nın kullarına ihsan, iyilik etmelidir. Kıyamette azaplardan kurtulmak için iki büyük temel, yani iki yol vardır. Birincisi, Allahü Teala'nın emirlerine kıymet vermek, saygı göstermektir.
İkincisi, Allahü Teala'nın kullarına, yarattıklarına şefkat, iyilik etmektir. Hep doğru söyleyici olan Peygamberimiz sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem her ne söylediyse hepsi doğrudur. Şaka, eğlence, sayıklama sözler değildir. Tavşan gibi gözü açık uyku ne kadar sürecek? Bu uykunun sonu rezil rüsva olmak ve eli boş, mahrum kalmaktır. Mü'minun suresinin 115. ayetinde mealen, sizi abes olarak, oyuncak olarak mı yarattım sanıyorsunuz? Bize dönmeyecek misiniz diyorsunuz buyuruldu. Her ne kadar böyle sözleri dinleyecek halde olmadığınızı biliyorum. Gençsiniz, içiniz kaynıyor. Dünya nimetleri içindesiniz. Herkese sözünüz geçiyor. İstediğinizi yapabiliyorsunuz. Fakat size acıdığımız için, iyilik etmek istediğimiz için bunlar yazıldı. Elinizden bir şey kaçmış değildir. Tövbe edilecek, Allahü Teala'ya yalvaracak zamandır. 98. mektuptan tercüme tamam oldu. Seyyid Abdülhakim Efendi rahimehullahü teâlâ Er-Riyâdü't Tasavvufiyye kitabında tasavvufu tarif ederken, tasavvuf insanlık sıfatlarından çıkarak melek sıfatlarıyla bezenmek ve ilahi ahlakı huy edinmektir buyuruyor. Ebu Muhammed Ceriri'nin dipnot 1. Ebu Muhammed Ceriri Ahmet bin Muhammed bin Hüseyin 311 miladi 923'te vefat etti. Cüneyd-i Bağdadi'nin talebelerinin en büyüklerindendir. Tasavvuf bütün iyi huylarla bezenmek ve bütün kötü huylardan arınmaktır dediğini bildiriyor. Büyük İslam alimi 2000 senenin müceddidi İmam-ı Rabbani Ahmet Faruki'nin oğlu Muhammed Masum rahimehullahü teâlâ 3 cilt olan Farisi Mektubat kitabının 1. cildinin 147. mektubunu Hindistan valilerinden Mir Muhammed Hafiye yazmıştır. Bu mektubunda buyuruyor ki: Allahü Teala bizi ve sizi peygamberlerin üstünü olan âlemlerin Rabbinin sevgilisi Muhammed aleyhisselam'ın yolundan saptırmasın. Merhametli kardeşim, insanın ömrü çok kısadır. Sonsuz olan ahiret hayatında insanın karşılaşacağı şeyler dünyada yaşadığı hale bağlıdır. Aklı başında olan, ileriyi görebilen bir kimse kısa olan dünya hayatında hep ahirette iyi ve rahat yaşamaya sebep olan şeyleri yapar. Ahiret yolcusuna lazım olan şeyleri hazırlar. Allahü Teala sizi birçok insanın başına koymuş, çok kimsenin ihtiyaçlarını görmeye vesile kılmıştır. Bu kıymetli ve kazançlı vazifeye kavuştuğunuz için çok şükrediniz. Allahü Teala'nın kullarına hizmet etmek için çalışınız. Rabbimizin kullarına hizmet etmekle dünyada ve ahirette nimetlere kavuşacağınızı düşününüz. İnsanlara karşı yumuşak olmanın, onlara iyilik etmenin, onların işlerini güler yüzle ve tatlı dille ve kolaylıkla yapmanın Allahü Teala'nın sevgisine kavuşturan yol olduğunu biliniz. Ahiretin azaplarından kurtulmaya ve cennet nimetlerinin artmasına sebep olacağından hiç şüpheniz olmasın. Peygamberimiz sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem bunu şu hadisi şerifiyle çok güzel bildirmiştir. Allahü Teala kullarının ihtiyaçlarını yaratır, gönderir. Allahü Teala'nın en çok sevdiği kulu, onun nimetlerinin kullarına ulaşmasına vasıta olan kimsedir. Müslümanların ihtiyaçlarını karşılamanın ve onları sevindirmenin ve güzel ahlaklı olmanın kıymetini bildiren ve yumuşak, ağırbaşlı ve sabırlı olmayı öven ve teşvik eden birkaç hadisi şerifi aşağıya yazıyorum. Bunları iyi anlayınız.
anlamadığınız yerler olursa, onları dinini bilen ve bildiklerine uygun yaşayan kimselerden sorup anlayınız. Peygamberimizin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem mübarek sözlerine hadis denir. Aşağıdaki hadis-i şerifleri dikkatle okuyunuz. Her sözünüzde ve her işinizde bunlara uymaya çalışınız. 1. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Birbirlerini incitmezler, üzmezler. Bir kimse din kardeşinin bir işine yardım etse, Allahü Teala da onun işini kolaylaştırır. Bir kimse bir Müslümanın sıkıntısını giderir, onu sevindirirse, kıyamet gününün en sıkıntılı zamanlarında Allahü Teala onu sıkıntıdan kurtarır. Bir kimse bir Müslümanın aybını, kusurunu örterse, Allahü Teala kıyamet günü onun ayıplarını, kabahatlerini örter. Buhari, Müslim. 2. Bir kimse din kardeşine yardımcı oldukça Allahü Teala da ona yardımcı olur. Müslim. 3. Allahü Teala bazı kullarını başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak, onlara yardımcı olmak için yaratmıştır. İhtiyacı olanlar bunlara başvurur. Bunlar için ahirette azap korkusu olmayacaktır. Taberani. 4. Allahü Teala bazı kullarına dünyada çok nimet vermiştir. Bunları kullarına faydalı olmak için yaratmıştır. Bu nimetleri Allahü Teala'nın kullarına dağıtırlarsa nimetleri azalmaz. Bu nimetleri Allah'ın kullarına ulaştırmazlarsa Allah nimetlerini bunlardan alır, başkalarına verir. Taberani ve İbn Ebi'd-Dünya. Dipnot 1. İbn Ebi'd-Dünya Abdullah 281 miladi 894'te Bağdat'ta vefat etti. 5. Bir Müslümanın din kardeşinin bir ihtiyacını karşılaması 10 sene itikaf etmesinden daha kazançlıdır. Allah rızası için bir gün itikaf yapmak ise insanı cehennem ateşinden pek çok uzaklaştırır. Taberani ve Hakim. Ramazan ayının son 10 gününde gece gündüz bir camide kapanarak ibadet etmeye itikaf yapmak denir. 6. Bir kimse din kardeşinin bir işini yaparsa binlerle melek o kimse için dua eder. O işi yapmaya giderken her adımı için bir günahı affolur ve kendisine kıyamette nimetler verilir. İbn Mace. 7. Bir kimse din kardeşinin bir işini yapmak için giderse her adımında 70 günahı affedilir ve 70 sevap verilir. Bu iş bitinceye kadar böyle devam eder. İş yapılınca bütün günahları affedilir. Bu işi yaparken ölürse sorgusuz hesapsız cennete girer. İbn Ebi'd-Dünya. 8. Bir kimse din kardeşinin rahata kavuşması veya sıkıntıdan kurtulması için hükümet adamlarına gidip uğraşırsa, kıyamet günü Sırat köprüsünden herkesin ayakları kaydığı zaman Allahü Teala onun süratle geçmesi için yardım eder. Taberani. 9. Allahü Teala'nın en sevdiği iş, elbise vererek veya doyurarak veya başka bir ihtiyacını karşılayarak bir mümini sevindirmektir. Taberani. 10. Allahü Teala'nın farzlardan sonra en çok sevdiği iş bir mümini sevindirmektir. Taberani. Allahü Teala'nın emirlerine farz denir. Bu hadisi şeriften anlaşılıyor ki Allahü Teala farz olan ibadetleri yapanları daha çok sever. Allahü Teala'nın yasak ettiği zararlı, çirkin işlere haram denir. Allahü Teala
haramdan sakınanı farzları yapanlardan daha çok sever. İyi huylu olmak farzdır. Kötü huylu olmak haramdır. Kötülük yapmaktan sakınmak, iyilik yapmaktan daha kıymetli ve daha sevaptır. 11. Bir kimse bir mümine bir iyilik yapınca Allahü Teala bu iyilikten bir melek yaratır. Bu melek hep ibadet eder. İbadetlerinin sevapları bu kimseye verilir. Bu kimse ölüp kabre konunca bu melek nurlu ve sevimli olarak bunun kabrine gelir. Meleği görünce ferahlanır, neşelenir. Sen kimsin der. Ben falanca kimseye yaptığın iyilik ve onun kalbine koyduğun neşeyim. Allahü Teala beni bugün seni sevindirmek ve kıyamet günü sana şefaat etmek ve cennetteki yerini sana göstermek için gönderdi der. 12. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem soruldu ki, cennete girmeye sebep olan şeylerin başlıcası nelerdir? Allahü Teala'dan korkmak ve iyi huylu olmaktır buyurdu. Cehenneme girmeye sebep olan şeylerin başlıcası nelerdir denildikte, diline ve şehvetine hakim olmamaktır buyurdu. Tirmizi, İbn Hibban ve Beyheki. Dipnot 1. Ahmet Beyheki 458 miladi 1066'da Nişapur'da vefat etti. Allahü Teala'dan korkmanın alameti haramlardan sakınmaktır. 13. İmanı en kuvvetli olanınız, ahlakı en güzel ve zevcesine karşı en yumuşak olanınızdır. Tirmizi ve Hakim. 14. İnsan güzel huyu sebebiyle cennetin en üstün derecelerine kavuşur. Nafile ibadetler insanı bu derecelere kavuşturamaz. Kötü huy insanı cehennemin en aşağı çukurlarına sürükler. Taberani. 15. İbadetlerin en kolayı ve en hafifi az konuşmak ve iyi huylu olmaktır. Bu sözüme iyi dikkat ediniz. İbn Ebi'd-Dünya. 16. Bir kimse Resulullah'a sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, İşlerin en iyisi hangisidir dedi. Güzel huylu olmaktır buyurdu. Kalkıp biraz sonra sağ tarafına gelip yine sordu. Yine iyi huylu olmaktır buyurdu. Gidip sonra sol tarafına gelip Allah'ın en sevdiği iş nedir dedi. Yine iyi huylu olmaktır buyurdu. Sonra arkadan gelip en iyi, en kıymetli iş nedir dedi. Hazreti Peygamber ona karşı dönüp, iyi huylu olmak ne demektir anlayamadın mı? Elinden geldiği kadar kimseye kızmamaya çalış buyurdu. 17. Kimse ile münakaşa etmeyen, haklı olsa bile diliyle kimseyi incitmeyen Müslümanın cennete gireceğini size söz veriyorum. Şaka ile veya yanındakileri güldürmek için olsa bile yalan söylemeyenin cennete gireceğini size söz veriyorum. İyi huylu olanın cennetin yüksek derecelerine kavuşacağını size söz veriyorum. Ebu Davud, İbn Mace ve Tirmizi. 18. Hadis-i kutsi'de Allahü Teala buyuruyor ki: size gönderdiğim İslam dininden razıyım. Yani bu dini kabul edenlerden, bu dinin emr ve yasaklarına tabi olanlardan razı olurum. Onları severim. Bu dinin tamam olması ancak cömertlikle ve iyi huylu olmakla olur. Dininizin tamam olduğunu her gün bu ikisiyle belli ediniz. Taberani. Dipnot 1. Taberani Süleyman 360 miladi 971'de Şam'da vefat etti. 19. Sıcak su buzu erittiği gibi iyi huylu olmak insanın günahlarını eritir,
yok eder. Sirke balı bozduğu, yenilmez hale soktuğu gibi, kötü huylu olmak, insanın ibadetlerini bozar, yok eder. Taberani 20. Allahü Teala yumuşak huylu olanları sever ve onlara yardımcı olur. Sert, öfkeli olanlara yardım etmez. Taberani 21. Cehenneme girmesi haram olan yahut cehennem ateşinin yakması yasak olan kimdir? Size bildiriyorum. Dikkatle dinleyiniz. Yumuşak olanların, kızmayanların hepsi. Tirmizi. Bu hadisi şerif yukarıda zikrettiğimiz 98. mektupta da yazılıdır. 22. Yavaş, yumuşak davranmak Allah'ın kuluna verdiği büyük bir ihsandır. Aceleci, atak olmak şeytanın yoludur. Allahü Teala'nın sevdiği şey yumuşak ve ağır başlı olmaktır. Ebu Ya'la 23. İnsan yumuşaklığı, tatlı dili sebebiyle gündüzleri oruç tutanların ve geceleri namaz kılanların derecelerine kavuşur. İbn Hibban 24. Kızdığı zaman öfkesini yenerek yumuşak davranan kimseyi Allahü Teala sever. İsfahani 25. Dikkat ediniz. Size haber veriyorum. Cennetin yüksek derecelerine kavuşmak isteyen, saygısızlık yapana yumuşak davransın. Zulmedeni affetsin. Malını esirgiyene ihsanda bulunsun. Kendisini aramayan, sormayan ahbabını, akrabasını gözetsin. Taberani 26. Kuvvetli olmak, başkasını yenmek demek değildir. Kuvvetli olmak, kahraman olmak, kendi öfkesini yenmek demektir. Buhari ve Müslim 27. Selam verirken güler yüzlü olana, sadaka verenlerin kavuştukları sevaplar verilir. İbn Ebi'd-Dünya 28. Din kardeşine karşı güler yüzlü olmak, ona iyi şeyleri öğretmek, kötülük yapmasını önlemek, yabancı kimselere aradığı yeri göstermek, sokaktan taş, diken, kemik ve benzerleri gibi çirkin, pis ve zararlı şeyleri temizlemek, başkalarına su vermek hep sadakadır. Tirmizi 29. Cennette öyle köşkler vardır ki, içinde bulunan kimse, her dilediği yeri görür ve dilediği her yere kendini gösterir. Ebu Malik ile Eş'ari, Ya Resûlallah, böyle köşkler kimlere verilecektir dedi. Tatlı sözlü, eli açık ve herkesin uyuduğu zaman Allahü Teala'nın varlığını, büyüklüğünü düşünen ve ona yalvaranlara verilecektir buyurdu. Yukarıda yazılı olan hadis-i şerifleri tergib ve terhib. Dipnot 1. Tergib ve Terhib kitabının yazarı Abdülazim Münziri, hadis âlimlerinin büyüklerindendir. 581 miladi 1185'te tevellüt, 626 miladi 1258'de Mısır'da vefat etti. İsmindeki hadis kitabından aldım. Bu kitap hadis kitaplarının en kıymetlilerindendir. Allahü Teala yukarıda yazılı hadis-i şeriflere uygun yaşamanızı nasip eylesin. Kendinizi yoklayınız. Bunlara uygun olduğunuzu anlarsanız Allahü Teala'ya şükrediniz. Uygun olmayan halleriniz bulunursa bunların da düzelmesi için Allahü Teala'ya yalvarınız. Bir kimsenin işleri, hareketleri bunlara uygun olmazsa kusurunu bilmesi ve bunların düzelmesi için yalvarması da ayrıca büyük nimettir. Bunlara uymayan ve uymadığı için üzülmeyen kimsenin İslam dinine bağlılığı çok az demektir. Böyle çirkin hale düşmekten Allahü Teala'ya sığınmalıdır. Beyt
Bu büyük nimete kavuşana müjdeler olsun. Kavuşamayan zavallılara yazıklar olsun. Mektubat-ı Masumiyye'den tercüme burada tamam oldu. Yukarıda yazılı hadis-i şerifler, Müslümanların birbirlerine karşı iyi huylu olmalarını, kardeş gibi yaşamalarını emretmektedir. Müslüman olmayan kimseye kâfir denir. Müslümanların kâfirlere karşı da iyi huylu olmaları, onları incitmemeleri lazım olduğu 112. sayfede bildirilmişti. Böylece İslam dininin iyi huylu olmayı, kardeşçe yaşamayı, çalışmayı emrettiği onlara da gösterilmiş olur. Böylece iyiliği seven insanlar seve seve Müslüman olurlar. Cihad etmek farzdır. Cihadı devlet topla, kılınçla yapacağı gibi soğuk harp ile, propaganda, neşriyat ile de yapar. Her Müslüman da iyi huyları ile iyilik yapmakla cihat yapar. Çünkü cihad etmek insanları Müslüman yapmaya davet etmek demektir. Görülüyor ki kâfirlere karşı da iyi huylu olmak, onları incitmemek, cihad etmek oluyor. Her Müslümana farz oluyor. Yukarıdaki uzun mektubu yazan Muhammed Masum Faruki rahimehullahü teâlâ, İslam âlimlerinin büyüklerinden ve evliyanın kaddesallahu teâlâ esrarehumül aziz üstünlerinden biridir. Hicretin 1007 senesinde Hindistan'da Serhent şehrinde doğmuş, 1079 miladi 1668 senesinde orada vefat etmiştir. Babasının türbesinden birkaç yüz metre uzaktaki büyük türbede metfundur. Sayısız mektuplarıyla Hindistan'daki binlerce Müslümana, devlet adamlarına, zamanının padişahı Alemgir Evrengiz Sultan'a rahimehullahü teâlâ, dipnot 1 Sultan Alemgir 1118 miladi 1707'de vefat etti. Nasihatler vermiş, kardeşlik duygularını, iyi huylu olmayı, yardımlaşmayı, dünyada rahat ve huzur içinde yaşayıp ahirette de saadete kavuşmaları için çalışmıştır. 140.000'den fazla kimse sohbetinde, derslerinde bulunarak tasavvufun yüksek derecesine kavuşmuşlar, birer veli olmuşlardır. Bu seçilmiş talebesinden başka kendisinden dinleyip, öğrenip dinini ve ahlakını düzeltenlerin sayısı 100.000'leri aşmaktadır. Yetiştirdiği evliya arasında 400'den ziyadesi irşat makamına yükselmiş, her biri gönderildiği şehirlerde binlerce insanı felaketten, cehaletten, dalaletten kurtarmışlardır. 6 oğlundan her biri büyük alim ve veli olup, bütün torunları böyle olmuş, bütün insanlara ışık tutan çok kıymetli kitaplar bırakmışlardır. Hakiki Müslüman, batıl inançlara inanmaz. Sihr, uğursuzluk, fal, efsun, Kur'an-ı Kerim'den başka şeyler yazılı muska, mavi boncuk, kehanet ve benzeri şeylere, bunların muhakkak iş yapacaklarına, mezarlara mum dikmeye, tel ve iplik bağlamaya itibar etmez ve keramet sahibi olduğunu söyleyen sahtekârlara ancak güler. Batıl, bozuk şeylerin çoğu, başka dinlerden İslamiyete sokuşturulmuştur. Bazı din adamlarından keramet bekleyenlere, büyük İslam alimi İmam-ı Rabbani rahimehullahü teâlâ şöyle buyurmaktadır: İnsanlar din adamlarından keramet beklerler. Bunların bazılarının kerameti yoktur. Ama diğerlerinden daha ziyade Allahü Teala'ya yakındır. En büyük keramet İslamiyeti iyi öğrenmek ve ona uygun yaşayabilmektir. Amerika'da Stanford Üniversitesi'nde yapılan son incelemeler, bazı insanların bir 6. hisse sahip olduğunu, mesela
kapalı bir kutu içinde bulunan eşyayı sayabildiklerini, kapalı zarftaki yazıyı okuyabildiklerini, uzakta bulunan bir kimseyle irtibat kurabildiklerini, bir insanın aklından geçen şeyi anlayabildiklerini göstermiştir. Tecrübeye her ırk ve dinden insanlar katılmış, hepsi din ve ırk farkı göstermeden aynı başarıya ulaşmıştır. Uzak Doğu'da, Çin'de ve Hindistan'da rastlanan bazı Çin kâhinleri ve Hint fakirleri bizi hayrete düşüren, akla gelmez türlü marifetler göstermektedir. Bunların içinde havada uçar gibi görünen veya bir halatı havaya atarak onun üzerinde göğe doğru tırmanan kimseler vardır. Halbuki Çinlilerin kabul ettiği Budizm bir nevi felsefe sistemidir. Bu da milattan önce 563 483 ve Konfüçyüs milattan önce 531 479 ve Lao Tse meşhur filozoflardı. Telkin ettikleri esaslar ahlak kaideleridir. Bunlar da insanların türlü arzulardan vazgeçmeleri, riyazeti, iyilik, sabretmek, birbirine yardım, fenalıkla mücadele etmek gibi şeylerdir. Bu da sen kendine nasıl muamele edilmesini istiyorsan başkalarına karşı öyle hareket et der. Fakat Allahü Teala'dan bahsetmez. Bu da kendisinin ancak bir insan olduğunu söylediği halde talebeleri ölümünden sonra onu tanrılaştırmışlar, onun için tapınaklar yapmışlardır. Böylece Budizm adeta bir din haline gelmiştir. Hintlilerin esas dini olan Mecusilik ise bir nevi putperestliktir. Putlardan başka bazı hayvanlara da, mesela ineklere taparlar. Ne Budizm ne de Mecusilik bir din değildir. Buna rağmen bunlara mensup olan insanların adeta keramete benzer marifetler gösterdiği bir gerçektir. Bu marifetleri özel bir terbiye görerek, riyazetle, özel vücut hareketleriyle ve uzun zaman çalışarak elde etmektedirler. Bunun gibi insanı adeta donduran, hissetmez hale sokan manyetizma ile insana zorla emr telkin eden ve ona istediğini yaptıran hipnotizma, bazı insanların sahip olduğu hususi bir kudretten ibarettir. Bu gösterilenler hiçbir zaman bir keramet değildir. Bunlar ancak bir hünerdir. Bugün ilim adamları, bütün insanlarda bu gibi kabiliyetin az veya çok mevcut bulunduğunu, yalnız bazılarında fazla inkişaf ettiğini, bazı insanların hususi usullerle bu hissi inkişaf ettirebileceğini, zamanla bulunacak yeni ve kolay usullerle herkesin bu hissini canlandırabileceğini ileri sürmektedirler. O halde kendisinde 6. his fazla inkişaf etmiş bulunan bir kimsenin bu hususiyetini marifet değil, keramet olarak göstermesi ancak bir hilekârlıktır. İmam-ı Ahmed Rabbani Kaddesallahu Teala sırrahul aziz 293. mektubunda buyuruyor ki: harikalar, kerametler ikiye ayrılır. Birincisi Allahü Teala'nın zatına ve sıfatlarına ve işlerine ait olan bilgiler ve marifetlerdir. Bunlar akl ile, düşünmekle elde edilemez. Allahü Teala seçtiği kullarına ihsan eder. İkincisi madde alemindeki gaypları bilmektir. Bu keramet seçilmiş kullara verildiği gibi kâfirlere de verilir. Kerametlerin birincisi kıymetlidir. Bunlar doğru yolda bulunanlara, Allahü Teala'nın sevdiklerine verilir. Cahiller ise ikincisini kıymetli sanırlar. Keramet deyince yalnız bunları anlarlar. Açlıkla ve insanlardan kaçarak nefslerini temizleyen her insan mahlukların gayplarını haber verir. İnsanların çoğu hep dünyayı düşündükleri için böyle haber verenleri evliya sanır. Hakikatten haber verenlere kıymet vermezler. Bunlar evliya olsalardı bizim hallerimizden haber verirdi derler. Bu bozuk ölçüleriyle
Allahü Teala'nın sevdiği kullarını inkar ederler. 260. mektubunda buyuruyor ki, evliyalık Allahü Teala'ya yaklaşmak demektir. Bu dereceye yetişenlere mahluklara ait kerametler de verilebilir. Bu kerametin çok olması velinin yüksek olduğunu göstermez. Velinin kendinde keramet hasıl olduğunu bilmesi lazım değildir. Allahü Teala bir velinin şekillerini bir anda çeşitli memleketlerde herkese gösterir. Uzak yerlerde şaşılacak şeyleri yaptığı görülür. Halbuki kendisi bunları bilmez. Bilenleri olur ise de başkalarına belli etmezler. Çünkü keramete kıymet vermezler. Ehli sünnet alimlerinin göz bebeği, sözleri hüccet, senet olan İbn Hacer-i Mekki rahimehullahü teala Zevacir kitabında ihtikardan önce şu hadisi şerifleri bildirmektedir. Allahü Teala'ya yemin ederim ki bir lokma haram yiyenin 40 gün ibadetleri kabul olmaz ve haram para ile alınan bir cilbab ile yani gömlekle kılınan namaz kabul olmaz ve haram para ile verilen sadaka kabul olmaz, günahı azalmaz. Süfyan-ı Sevri diyor ki, haram para ile hayrat, hasenat yapmak, pisliği bevl ile yıkayıp temizlemek gibidir. Hakiki bir Müslüman, ibadetine herkesin yanında gösteriş olarak yapmaz. Nafile olan ibadet gizli yapılır. Farz ibadetler, açık veya toplu olarak camide icra olunur. İyi bir Müslüman, iyilik yapmak veya sadaka vermek isterse, bunu gizli olarak ve iyilik yaptığı veya sadaka verdiği insanın kalbini kırmadan, onu incitmeden, yaptığı iyiliği başına kakmadan yapar. Allahü Teala bunun böyle yapılmasını Kur'an-ı Kerim'de birçok yerlerde emir buyurmaktadır. Hülasa hakiki Müslüman bütün iyi huylara sahip, vakarlı, seciyeli, bedenen ve ruhen tertemiz, her türlü itimada layık, mükemmel bir insandır. Büyük İslam alimi İmam Gazali rahimehullahü teala 450 miladi 1058 505 miladi 1111. Bundan hemen hemen 900 sene evvel Farisi olarak yazdığı Kimya-i Saadet ismindeki eserinde insanları 4 kısma ayırmaktadır. Bunlardan birinci kısımdakiler, dünyada yemek içmek ve zevk etmekten başka bir şey bilmeyenlerdir. İkinci kısımdakiler, cebr, şiddet, zulm ile hareket edenlerdir. Üçüncü kısımdakiler, hilekârlık ve mürailikle etrafındakileri aldatanlardır. Ancak dördüncü kısımdakiler, yukarıda bahsedilen güzel ahlak sahibi olan hakiki Müslümanlardır. Unutmamak lazımdır ki, her insanın kalbinden Allahü Teala'ya giden bir yol vardır. Bütün mesele bu yoldan İslam nurunun insanlara ulaştırılmasıdır. O nuru kalbinde hisseden bir insan, hangi kısımdan olursa olsun, yaptığı fenalıklara pişman olur ve doğru yolu bulur. Eğer bütün insanlar İslam dinini kabul etseler, dünyada ne fenalık, ne hilekârlık, ne harp, ne şiddet ve ne de zulm kalırdı. Bunun için tam ve mükemmel bir Müslüman olmaya gayret etmek ve Müslümanlığın esasını ve inceliklerini ve güzel ahlakını izah ederek bütün dünyaya yaymak hepimizin boynuna düşen bir borçtur. Bunu yapmak cihad olur. Başka dinden de olsa insanlara daima tatlı dille ve anlayışla hitap ediniz. Bunu Kur'an-ı Kerim emretmektedir. Müslüman olmayanın yüzüne karşı kâfir, dinsiz diyerek onun kalbini incitmenin günah olduğu, böyle söyleyenin cezalandırılması lazım olduğu fıkıh kitaplarında yazılıdır. Maksat herkese İslam dininin yüceliğini anlatmaktır. Bu cihatta
ancak tatlı dille, sabır, ilim ve imanla olur. Bir kimseyi bir şeye inandırmak isteyenin evvela kendisinin ona inanması şarttır. Mü'min ise hiçbir zaman sabrını kaybetmez ve inandığını anlatmakta müşkilat çekmez. İslam dini kadar açık ve mantıki hiçbir din yoktur. Bu dinin esasını anlayan bir kimse, herkese bu dinin biricik hak din olduğunu kolaylıkla ispat edebilir. Başka dinden olanların hepsini fena huylu bir insan kabul etmemelidir. Evet, küfr yani Müslüman olmamak her zaman ve her yerde fenadır. Çünkü küfr, insanı dünyada ve ahirette felakete götüren zararlı bir inanış ve bozuk bir yaşayıştır. Allahü Teala İslam dinini insanların dünyada rahat ve huzur içinde kardeşçe yaşamaları için ve ahirette sonsuz azaplardan kurtulmaları için göndermiştir. Kâfirler yani Müslüman olmayanlar bu saadet yolundan mahrum kalmış zavallı kimselerdir. Bunlara acımalı ve incitmemelidir. Bunları gıybet etmek bile haramdır. İnsanın sa'id veya şakî olduğu son nefeste belli olur. Bütün semavi dinlerin insanlar tarafından bozulmamış olanlarında tek Allah'a iman esası vardır. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün insanları doğru yolda bulunmaya davet ediyor. Doğru yola kavuşan insanın geçmişteki bütün hatalarını affedeceğini vaat buyuruyor. Başka dinden olanlar şeytanın veya Müslümanlıktan haberi olmayanların aldattıkları zavallı kimselerdir. Bunların çoğu Allahü Teala'nın rızasına kavuşmak için yanlış yola saptırılmış talihsiz insanlardır. Biz bunlara sabr ile, tatlı dille, akl ve mantık ile doğru yolu göstermeliyiz. Allahü Teala'nın var ve bir olduğunu bildiren ilahi dinlerin hepsi insanlar tarafından bozulmadan evvel inanılacak şeyler bakımından birbirinin aynıydı. Musa aleyhisselam'dan başlayarak Peygamberimiz Muhammed aleyhisselama kadar gelen üç büyük din, yani Musevilik, İsevilik ve İslam dinleri hep Allahü Teala'nın bir olduğunu ve Allahü Teala'nın peygamberlerinin aleyhimüsselavatü ve teslimat bizim gibi bir insan olduğunu bildirmiştir. Ancak Yahudiler İsa ve Muhammed aleyhisselama inanmamışlardır. Hristiyanlar putlara tapınmaktan bir türlü kurtulamamışlar ve İsa aleyhisselam ben de sizin gibi bir insanım, Allah'ın oğlu değilim dediği halde İsa aleyhisselamı Allah'ın oğlu sanmışlar. Baba Allahü Teala, oğul İsa aleyhisselam ve Ruhul Kuds ismiyle üç ayrı ilaha tapınmaya başlamışlardır. Bunun yalan ve yanlış olduğunu anlayan ve düzeltmeye uğraşanlar arasında Honorius gibi papalar da vardır. Bu yanlış itikatları ancak Allahü Teala'nın gönderdiği son peygamberi Muhammed Mustafa aleyhisselatu vesselam vasıtasıyla neşrettirdiği İslam diniyle düzeltilmiştir. O halde bu üç dinin hakiki esaslarını kendisinde toplayan ve bu dinleri içerlerine sokulmuş olan hurafelerden temizleyen hakiki doğru dinin İslam dini olduğunu kimse inkar edemez. Müslümanlığı kabul etmiş bir İngiliz olan Fellowes diyor ki, Hristiyanlığın birçok yanlış akidelerini, inançlarını düzeltmeye kalkan Martin Luther bilmiyordu ki kendisinden tam 900 sene evvel Muhammed aleyhisselatu vesselam İslamiyeti neşrederek bütün bu kusurları düzeltmiştir. Bunun için İslamiyeti hurafelerden tamamen temizlenmiş Nasraniyetin mütekâmil bir şekli olarak kabul etmek ve Muhammed aleyhisselam'ın son peygamber olduğuna inanmak lazımdır. Kimseye baki değildir mülki dünya, simüzer, bir harab olmuş gönül tamir etmektir hüner.
Buna fani dünya derler, durmayıp daim döner. Adem oğlu bir fenerdir, akibet bir gün söner.